Bir sabah uyandınız ve masanızın üzerinde duran basit bir altın yüzük gördünüz. Nereden geldiğini merak ederken parmağınıza taktığınızı ve o anda tamamen görünmez olduğunuzu hayal edin. Kimse sizi görmüyor. Hiçbir kamera sizi kaydedemiyor ve yaptığınız hiçbir şeyin ne toplum içinde ne de yasalar önünde en ufak bir cezası olmayacak. İnsanlığın en büyük hayallerinden, en büyük fantezilerinden biri değil midir bu görünmezlik? Hangimiz büyürken en azından bir kez olsun görünmez olmayı düşlemedi ki? Buna kavuştunuz diyelim. Peki bu özellikle, bu bir bakıma mutlak yakalanmama garantisiyle ilk işiniz ne olurdu? Hadi ama dürüst olalım. Sonuçta hepimiz gerçeği biliyoruz, öyle değil mi? Bir banka kasasına mı sızardınız? Düşmanlarınızdan gizlice intikam mı alırdınız? Yoksa en uçlardaki arzularınızın peşinden mi koşardınız? Ki bu son söylediğime milyonlarca olasılık giriyor. Ve ne yazık ki neredeyse tamamı berbat. İşte bu kışkırtıcı soru tam 2500 yıl önce Antik Yunan'ın en büyük filozoflarından biri olan Platon tarafından tarihin en sarsıcı düşünce deneylerinden biri olarak ortaya atıldı. Düşünce deneylerini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kanalda pek çok düşünce deneyi üzerine ya doğrudan ya da dolaylı olarak konuştuk. Bu videomda da yine tartışmasız bir şekilde üzerinde konuşulmaya değer olan bir düşünce deneyini konuşacağız. Platon denince akla ilk gelen anlatı hiç şüphesiz mağara alegorisidir ama bu videomda anlatacağım hikayede en az onun kadar etkili ve onun kadar düşündürücü. Hikayemiz şiddetli bir deprem sonrası yerin altında açılan gizemli bir yarığa giren ve orada devasa bir tunç altın içinde yatan iskeletin parmağından o tılsımlı yüzüğü çalan çoban Giges'le başlıyor. Ama asıl mesele yüzüğün sahip olduğu sihirden ziyade o yüzüğün sağladığı anonimlik kalkanın arkasında saklanan gerçek bizin aslında kim olduğu. Hazırsanız tarihin en büyük ahlaki sınavına, Giges'in yüzüğünün karanlık cazibesine ve hiç kimse sizi izlemezken aslında ne yaparsınız sorusunun peşindeki o ürpertici gizeme doğru bir yolculuğa çıkalım. Gelin benimle. Şimdi hikayeyi biraz derinleştirelim ama felsefe dersindeymiş gibi hissetmeyin. Yaslanın arkanıza, rahatlayın. Şimdi bu Platon'un bir abisi var. İsmi Glavkon. Onun aslında hepimizin içindeki o şeytanın avukatı sesini nasıl konuşturduğuna bakacağız şimdi hep birlikte. Glavkon'a göre dünyadaki iyi şeyler 3 ayrı çekmecede durur. İlk çekmecede sadece tadı için yediğimiz bir tatlı gibi o anlık haz veren şeyler. İkinci çekmecede hem kendisi güzel olan hem de bize büyük fayda sağlayan sağlık veya bilgi gibi premium iyilikler. Üçüncü çekmecede ise spor yapmak ya da acı bir ilaç içmek gibi kendisinden nefret ettiğimiz ama sırf sonuçları için katlandığımız zoraki iyilikler vardır. Sokrates adaleti o en havalı ikinci çekmeceye koysa da Glavkon acı gerçeği yüzümüze direkt olarak çarpıyor. Çoğu insan için adalet aslında o nefret edilen acı ilaçtan başka bir şey değildir. Yani kimse adil olmayı gerçekten sevmez. Sadece adaletsizliğe uğramanın acısından korktuğu ve başkalarıyla birbirimize bulaşmayalım diye bir zayıflık sözleşmesi imzaladığı için bu kurallara boyun eğer. Yani uzun lafın kısası dostlar, Glavkon'a göre adalet bir erdem değil, yakalanma korkusuyla takılan toplumsal bir prangadır. Burada durup kendimize çok rahatsız edici bir soru sormamız gerekiyor. Gerçekten öyle miyiz? İyilik dediğimiz şey sadece kötü görünmekten veya cezalandırılmaktan duyduğumuz korkunun kibar bir kılıfı mı? Sokakta yürürken yere çöp atmamamızın sebebi doğayı sevmemiz mi yoksa birinin bizi görüp ayıplamasından çekinmemiz mi? Vergi kaçırmamamızın nedeni dürüst bir vatandaş olma arzusu mu yoksa maliyenin ensemize çökme ihtimali mi? Glavkon'un o acımasız mantığına göre eğer görünmezlik yüzüğü hepimizin cebinde olsaydı o çok övündüğümüz ahlaki değerlerimiz bir anda buharlaşabilirdi. Ahlak felsefesinde psikolojik egoizm diye bir kavram vardır. Bu görüş der ki insan doğası gereği her zaman ama her zaman kendi çıkarını kollar. Yaptığınız en fedakarca görünen eylemin bile ardında kendi vicdanınızı rahatlatma veya toplumda iyi bir yer edinme gibi gizli bir bencil güdü yatar. Glavkon da tam olarak bunu savunuyor.
ona göre görünmez bir adamın kurallara uymaya devam etmesi düpedüz aptallık. Hatta kendi doğasına ihanettir. Peki siz gerçekten kimsenin sizi izlemediğinden, asla yargılayamayacağından emin olduğunuz o karanlık ve sessiz anlarda, ışıklar altındaki o iyi insan olmaya devam edebilir miydiniz? Yoksa o görünmezlik kalkanının ardında yıllarca bastırdığınız, belki de kendinize bile itiraf edemeyeceğiniz o yasak arzuların esiri mi olurdunuz? Şimdi bu teorik kısmı bir kenara bırakalım da asıl film nerede başlıyor ona bakalım. Hikayenin başrolünde Lidya kralının hizmetinde çalışan, sıradan, kendi halinde bir çoban olan Giges var. Her şey sakin, sıradan bir gün gibi başlarken birden yer yerinden oynuyor. Devasa bir deprem toprağı yararak çobanın tam önünde karanlık bir uçurum açıyor. Giges merakına yenik düşüp bu yarıktan aşağı indiğinde karşısında adeta bir korku filminin setini buluyor. Orada normal bir insandan çok daha büyük, devasa bir ceset yatmaktadır. Cesedin parmağındaysa bir şey vardır. Parlayan bir altın yüzük. Giges yüzüğü alır, parmağına takar ve yüzüğün taşını avucunun içine doğru çevirdiği an, çevresindekilerin sanki o orada yokmuş gibi kendisi hakkında konuşmaya başladığını fark eder. O an anlar ki artık görünmezdir. Peki bu mütevazı çoban, bu tanrısal gücü alınca ne mi yapar? Komşularına yardım mı eder? Yoksa halkın refahı için mi çalışır? Yani, tabii ki hayır. Görünmezliğin verdiği o korkunç özgürlükle doğruca saraya sızar. Kraliçeyi ayartır, kralı acımasızca katleder ve tahtı ele geçirir. İşte Glavkon tam burada parmağını bize sallayarak diyor ki, gördünüz mü? En dürüst adamın eline bile bu yüzüğü verseniz, bir süre sonra Giges'ten hiçbir farkı kalmaz. Çünkü ona göre görünmezlik kalkanı parmağa takıldığı an, ahlak denilen o ince çizgi saniyeler içinde yok olur. Şimdi hikayenin bu süper güç kısmını da bir kenara bırakalım. Biraz gerçeğe, yani toprağın altındaki o asıl hikayeye dönelim. Çünkü işin en ilginç yanı, Giges aslında sadece Platon'un uydurduğu hayali bir karakter değil. O milattan önce 7. yüzyılda Anadolu'nun kalbinde, yani bugün Manisa taraflarında hüküm sürmüş kanlı canlı bir Lidya kralıydı. Tarihçi Herodot'a bakarsanız ortada sihirli bir yüzük falan yok ama olaylar en az Platon'un anlattığı kadar entrikalı. Herodot'un versiyonuna göre Giges, Kral Kandales'in en güvendiği koruması. Kral o kadar narsist ve karısının güzelliğine o kadar aşık ki bir gün Giges'i kraliçeyi gizlice çıplak izlemesi için yatak odasına saklıyor. Ama kraliçe bu durumu fark edince Giges'e öyle bir ultimatom veriyor ki hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya, tam o hesap. Ya kralı öldürüp tacı ve beni alırsın ya da şu an burada ölürsün. Giges tabii ki hayatta kalmayı seçiyor ve Lidya'da Mernat hanedanlığını başlatıyor. Giges dönemi Lidya'nın Anadolu'da bir süper güce dönüştüğü, Asurlularla masaya oturduğu ve hatta birazdan anlatacağım o meşhur paranın icadına giden yolun taşlarının döşendiği bir devrim dönemiydi. Peki tüm bu anlatılanların ne kadarı toprağın altında gizli derseniz, işte burada işler gerçekten heyecan verici bir hal alıyor. Bugün Manisa'daki Sart harabelerine, yani antik Sardes şehrine gittiğinizde Platon'un bahsettiği o efsanevi zenginliğin sadece bir metafor olmadığını kendi gözlerinizle görebiliyorsunuz. Arkeologlar burada yaklaşık 20 metre yüksekliğinde, yani neredeyse 7 katlı bir bina boyunda devasa kerpiç surlar keşfettiler. Bu bize şunu söylüyor. Giges ve halefleri Sardes'i aşılmaz bir kale haline getirmişlerdi. Ama Lidya denince asıl olay o meşhur elektrum madeninde bitiyor. Hani Karun kadar zengin deriz ya, işte o zenginliğin kaynağı Sardes'in içinden geçen Paktolos çayından akan altın ve gümüş karışımı tozlar. Kazılarda bulunan o küçük kil potalar ve metalurji atölyeleri, Lidyalıların dünyada ilk kez altını gümüşten ayırıp standart bir ağırlığa soktuklarını, yani parayı icat ettiklerini kanıtlıyor. Hatta Sardes yakınlarındaki Bintepe bölgesinde bugün hala devasa mezar tepeleri, yani tümülüsler görebilirsiniz. Bunlardan en büyüğünün Giges'e ait olduğu düşünülüyor ve bu yapılar o dönemin mühendislik sınırlarını zorlayan anıtsal kanıtlar. Şimdi burada biraz durup düşünelim. Paranın icadı sadece ticari bir devrim miydi sizce? Düşünsenize, para icat edilmeden önce insanlar takas yapmak zorundaydı. Bir çuval buğdayı bir koyunla değiştiren biri karşısındaki insanın gözünün içine bakardı. Ortada kişisel bir ilişki, bir güven bağı, şeffaf bir yüzleşme vardı.
Ama Lidya altınları piyasaya çıktığında ne oldu dersiniz? Ticaret bir anda anonimleşti. Cebinizdeki altının üzerinde kimin kanı var? O para oraya nasıl geldi? Arkasında nasıl bir entrika yatıyor? Kimse bilemezdi artık. Para sahibine tıpkı o sihirli yüzük gibi bir tür sosyal görünmezlik ve dokunulmazlık sağladı. Cüzdanınız ne kadar kalınsa hesap soran gözlere karşı o kadar görünmez oluyordunuz. Zenginliğin getirdiği bu anonimlik binlerce yıl sonra modern dünyanın da temel taşı olacak, insanların güç ve para arkasına saklanarak etik sınırları nasıl kolayca aşabildiğini gösterecekti. Tıpkı günümüzde bunun berbat bir örneğini gördüğümüz gibi. Görünmezlik ve sihirli yüzükler kulağa bir taraftan da tanıdık geliyor değil mi? Çünkü Platon'un anlattığı bu etik tohum, yüzyıllar sonra modern edebiyatın ve sinemanın en büyük başyapıtlarına ilham oldu. Tabii ki hepimizin aklına gelen ilk isim George R. R. Tolkien ve o meşhur tek yüzük. Tolkien, Platon'un Gigis hikayesini çok iyi biliyordu elbette ama o konuya biraz daha karanlık bir boyut kattı. Giges'in yüzüğü sadece bir araçtı, yani kötülük o yüzüğü takan adamın kendi içindeydi ve anonimlik sayesinde dışarı çıkıyordu. Ama Tolkien'in yüzüğü bizzat kötücül bir iradeye sahip. En saf karakteri bile aktif olarak yozlaştırıyordu. Hatırlayın, o evrende bile yüzüğe en uzun süre direnenler, Sokratik anlamda ruhu sağlıklı olan, büyük hırsları olmayan alçak gönüllü hobbitlerdi. Bir de H.G. Wells'in o meşhur görünmez adamı var. Orada Griffin adındaki bilim insanı görünmezliği bulunca bir süper kahraman olmuyor. Aksine toplumsal bağları koptuğu için ahlaki bir boşluğa düşüp tam bir caniye dönüşüyor. Eğer toplum sizi görmezse bir süre sonra siz de toplumu görmemeye başlarsınız ve bu sizi kaçınılmaz bir deliliğe sürükler. Yani edebiyat dünyası Platon'un binlerce yıl önce sorduğu o soruyu alıp farklı ambalajlarla önümüze koymaya devam ediyor. Güç seni yozlaştırır mı yoksa sadece içindeki gerçek seni mi ortaya çıkarır? Tam bu noktada yüzük sembolizminin kültürel olarak nasıl ikiye ayrıldığını da görmemiz lazım. Batı anlatılarında tıpkı Giges'in hikayesinde veya Tolkien'in tek yüzüğünde olduğu gibi yüzük genellikle sahibini yozlaştıran, onu gölgelere ve ihanete çeken karanlık bir obje olarak karşımıza çıkıyor. Yüzüğü takarsınız, görünmez olursunuz ve içinizdeki o bencil canavar uyanır. Peki ya Doğu efsanelerinde? Mesela Süleyman Peygamber'in o efsanevi yüzüğünü, namı diğer Mührü Süleyman'ı düşünün. O yüzük sahibini görünmez yapıp karanlık köşelerde saklamaz. Tam aksine onu rüzgarlara, cinlere, hayvanlara ve doğaya hükmeden mutlak, şeffaf, görünür bir otorite haline getirir. Doğunun yüzüğü bir kaçış veya saklanma aracı değildi. Bilgelik, adalet ve ilahi bir sorumluluk testiydi. İki farklı coğrafya, iki farklı yüzük. Biri insanın içindeki karanlık dürtüleri anonimlik zırhıyla serbest bırakırken, diğeri gücü ancak ve ancak ruhsal bir olgunlukla taşıyabileceğimizi söylüyordu. Tüm bu anlattıklarımın sadece antik çağlarda, efsanelerde veya bilim kurgu romanlarında kaldığını mı sanıyorsunuz? Bugün Giges'in yüzüğü, milyarlarca insanın cebinde taşıdığı akıllı telefonlarla her an erişebileceği dijital bir gerçeklik. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. İnternette sahte bir isimle, anonim bir profilin arkasında saklandığınızda hissettiğiniz o bana kimse dokunamaz özgüveni tam olarak Giges'in o yüzüğü taktığı an hissettiği gücün bir benzeri değil mi? Modern düşünürlerin, mesela Walter Isaacson gibi isimlerin de üstüne basa basa söylediği gibi bu anonimlik maalesef interneti adeta zehirliyor. Normal hayatta yüzünüze bakarak asla söyleyemeyecekleri hakaretleri, siber zorbalıkları veya iftiraları o görünmezlik kalkanının ardına gizlenip fütursuzca yapabiliyor insanlar. İşte bugün sosyal medyada gördüğümüz o acımasız siber linçler, başkalarının itibarını hiçe sayan asılsız iddialar, aslında o antik çobanın kralı öldürüp tahtı çalmasının modern ve dijital bir versiyonundan başka bir şey değil. İşin en acı tarafı da şu: klinik çalışmalar, yüzünü bile görmediğimiz bu görünmez saldırganların ruhumuzda açtığı yaraların fiziksel yaralardan çok daha derin ve kalıcı olduğunu gösteriyor. Yani anlayacağınız, o efsanevi yüzük bugün parmağımızda değil, avucumuzun içinde parlayan o ekranlarda gizli ve maalesef hepimiz her gün bu dijital görünmezlik testiyle baş başayız. Peki bütün bu karanlık tabloya karşı Sokrates'in cevabı ne oldu dersiniz? Glafko'nun o karamsar meydan okumasına karşı Sokrates meseleyi bambaşka bir yere, işin tam kalbine taşıdı. Dedi ki, kimse görmediğinde bile adil ve dürüst davranmak, başkaları için, toplum için ya da kanun korkusuyla yaptığımız bir şey değildir. Bu tamamen
kendi ruh sağlığımızı, kendi içsel bütünlüğümüzü korumak için yaptığımız bir şeydir. Sokrates'e göre o görünmezlik yüzüğünü takıp adaletsizlik yaptığınızda aslında sadece dış dünyaya zarar vermezsiniz. Aslında kendi içinizi zehirlersiniz. Ruhunuzun parçaları arasında bir iç savaş başlatır, kendi zihninizi acımasız bir tiranlığa mahkum edersiniz. Modern psikolojinin de bugün klinikte tam olarak gördüğü şey aşağı yukarı budur. Dış dünyadaki o mükemmel maskelerimizle gizli dünyamızdaki karanlık eylemlerimiz arasındaki o derin uçurum insanı yavaş yavaş içten içe yiyip bitiren kronik bir kaygıya ve korkunç bir yalnızlığa sürükler. Yani o yüzüğü kullanmayı reddetmek, aynı zamanda aklımızı ve ruhumuzu bir arada tutma, aynaya baktığımızda kendimizden iğrenmeme yöntemidir. İşte Giges'in yüzüğü, Lidya'nın altın tozlu nehirlerinden çıkıp dijital çağın ekranlarına kadar uzanan 2500 yıllık bu serüveninde hepimize dönüp aynı sarsıcı soruyu sormaya devam ediyor. Eğer parmağımızda o yüzük olsaydı, hiç kimse bilmeseydi, kimse bizi izlemeseydi, biz gerçekte kim olurduk? Videomu beğendiyseniz bir adet beğeni bırakmayı, hala abone değilseniz bunun gibi videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.